Değerli arkadaşlar, sizler bilinçli izleyicilersiniz. O nedenle bu kanalın genel karakteri çerçevesinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Plan Komisyonu'nda yapmış olduğu konuşmalardan birden fazla video analiz çıkmasını doğal karşılayacaksınızdır. Özellikle Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan malzemelerle bağlantılı olarak yaptığı açıklamalarda yeni bir takım bilgilere de sahip olduk. Bu bilgiler çerçevesinde biraz telaşa da sahip olduk. Çünkü sonuç olarak Türkiye'nin tam bağımsız, bağlantısız, özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arkasındaki güçlü milli ve yerli savunma sanayi çerçevesinde çizmiş olduğumuz rotalar Allah korusun şu veya bu nedenle aksamasın, değişmesin istiyoruz. Bu kadar net. Türk milleti bunu destekliyor. Bunu desteklediğini nereden biliyorum? Ne zaman milli ve yerli savunma sanayi ile ilgili bir video koysam, o video dünyanın en tehlikeli dış gelişmesinin en az 2 misli fazla seyrediliyor. Bu demek ki Türk milleti o bilinciyle, o ordusuna olan da bağlılığıyla milli ve yerli savunma sanayini kendi milli bekasının ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. O yüzden de orada yürütülen çalışmaları seviyor, ortaya çıkan ürünlere hayran oluyor, oralarda doğabilecek karışıklıklardan da hiç haz etmiyor. Bakın Yaşar Güler güzel bir açıklama yaptı. Fakat F-35 konusunda tabii endişelerimi belirteceğim. Şöyle diyor. F-16 modern tedariki projesiyle ilgili olarak hava kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve muharip kullanacağımız Hürjet ve 5. nesil milli uçağımız Kaan hizmete girinceye kadar, ki doğru, gelişmiş teknolojiyle de donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması ve envanterin çeşitlendirilmesi çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki kaygıyı bir parantezle söyleyeyim. İki Amerika tarafından bir araya getirilmiş, müttefik yapılmış devlet, ikisi de küçük fakat vurucu güçlerini yükselten iki devlet, İsrail ve Yunanistan, Fransa, İngiltere ve Amerika'dan, özellikle Amerika ve Fransa'dan sağladıkları destekle birer süper hava kuvvetleri kimliği kazanmaya çalışıyorlar. Ne kadar kazanırlarsa kazansınlar, tek başlarına Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı yapabilecekleri bir şey yok. Ama birlikte arkalarında güçlerle beraber var oldukları için Türk Hava Kuvvetleri de tabii envanterini muhtemel saldırı veyahut gerginlik noktalarına göre ayarlamaya çalışıyor. Ve F-16 Blok 70 tedariki kapsamında başlangıç ödemesi yapılmıştır. 1,4 milyar dolarlık bir parayı yatırdık. Bununla 40 tane F-16 Blok 70 Viper uçağı alacağız. Tamam. Burada bir problem yok. F-16 70 Blok Viper 4,5 jenerasyon. Çok gelişmiş bir savaş uçağı. Bugün bizim elimizdeki eskimiş olanlardan. Şimdi beni mutlu eden yönüne geldik açıklamanın. F-16'ların 79 adet modernize edecektik. Bu 79 taneden vazgeçtik. Modernizasyon kiti talep etmiştik. Kit olarak geliyor böyle takım. Bayağı da para ha. Şunun için vazgeçtik. F-16 modernizasyonu TUSAŞ tesislerimiz kendisi yapabilecek durumda. Tabii baştan beri söylüyoruz. TUSAŞ Azerbaycan'ın Sovyet malı uçağını 4,5. jenerasyona taşımış bir şirket. Yani Sovyetlerden kalmış köhne uçak oldu sana 4,5. jenerasyon uçak. Nerede oldu? TUSAŞ'ta oldu. O yüzden bu çok doğru bir karar.
TUSAŞ tesislerimiz kendisi yapabilecek durumda. Şu anda dolayısıyla onları oraya devrettik. 40 tane uçak alacağız toplam. Yaklaşık bir de mühimmatlar var. Onları alacağız. 6,5-7 milyar dolar olacak tamamı. Gayet iyi. Eurofighter'dan sizlerin de tahmin ettiğiniz gibi bir çeşitlilik olsun istedik. Çok doğru bir karar. Eurofighter alabilirsek bir konsorsiyumun uçağı. Amerikan Kongresi'ne bağlı değil. Alman parlamentosuna da bağlı değil. Konsorsiyum uçağı. Çok doğru bir karar. Hep Amerika. Onları değiştirmek istedik. Eurofighter'da bir Avrupa-Almanya konsorsiyumu İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya'dan oluşuyor. Dörtlü. 3 tanesi İngiltere, İtalya ve İspanya evet dediği halde Almanya'dan bu koalisyon nedeniyle tam cevabı çıkaramıyor idi. Ama şimdi onunla ilgili izinleri çıkardıklarını ifade ettiler. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bakın, eğri oturup doğru konuşacağım tekrar. İsrail faktörü olduğu sürece Almanya ile Sayın Güler çok fazla güvenmeyin. Almanya eşittir İsrail. Ama bakacağız. Belki de Almanlar da kendi müttefiklerinin yani İtalyanların, İspanyolların, İngilizlerin ama yeter diyecekleri bir noktada karar vereceklerdir. Şimdi geliyoruz kritik konuya. F-35'lerle ilgili sizin ifade ettiklerinizin hepsi doğru. F-35'lerle ilgili 6 tane uçağımız var orada. Şimdi Amerikalılar da bu F-35 konusunda tabii biz Kaan uçağını şimdi yaptığımızı, yapabileceğimizi, uçtuğunu da görünce biraz düşünceleri değişti. Onlar da şimdi kendileri de F-35'i verebileceklerini ifade ediyorlar. Bu konuda da henüz öyle bir gelişme olmadı diyor. Sakın. Alın o parayı Kaan'a yatırın. Sayın Güler, Sayın Erdoğan. Alın o parayı ya F-16'lara mahsup edin yahut da Kaan'a yatırın. Kaan, Türkiye'nin hava kuvvetlerindeki milli beka uçağıdır. Ayrıca Kaan, bütün bir Türk coğrafyasının milli beka uçağı olacak. Bugün Rusya'nın ne olacağı belli değil, şunun ne olacağı belli değil, bunun ne olacağı belli değil. Yani sadece biz beklemiyoruz Kaan'ı. Azerbaycan bekliyor. İhtimal Özbekistan bekliyor. İhtimal başka ülkelerde, dost ülkelerde bekliyor. O yüzden hiç kafanızı bulandırmayın lütfen. F-35'i falan bunlar bize vermez. Vermesinler zaten. Neymiş? Şifre giriyormuşsun. Amerika'dan verilen şifre uymamışsa çalışmıyormuş. Ya bunu yapan adam havada indirir bizi. Bak TB3 iniyor kalkıyor TCG Anadolu'ya. O yüzden bu F-35 konusunda üretim payımızı da istiyormuşuz Amerikalılardan ama ne olur alsanız bile o uçakları Kaan projesini asla ama asla bu millet aksamasını istemez. Kaan'ı ikame edecek herhangi bir uçak istemez. Bu kadar net söylüyorum. Bunu zaten millete anlatamayız. Hoşça kalın.